Kaçış yok dostlarım. Dışarıda kıyamet koptu. Savaş kaybedildi. Binlerce yıldır ayakta duran surlar bir gecede çöktü. Komutanlar kaçtı, tanrılar sustu ve gökyüzü kırmızıya boyandı. Sığınabileceğiniz tek yer bu zindan. Ama bir sorun var. Bu zindanın çıkışına ulaşmak için önünüzdeki bu 5 paslı kapıdan birini seçmek zorundasınız. Her kapının ardında fantastik evrenlerin gördüğü en korkunç, en yenilmez, en acımasız zirve yırtıcıları yatıyor. Onlar sıradan canavarlar değil. Titanları titreten, kıtaları bölen, güneşi yutan kabuslar. Bu gece kahramanları, kılıç ustalarını ve büyücüleri dışarıda bırakıyoruz. Bu gece doğanın ve büyünün en vahşi hatalarını konuşacağız. Hancı'nın zindanına hoş geldiniz. Seçiminizi yapın. Nasıl ölmeyi tercih edersiniz? Kupanızı sıkı tutun. Çünkü içeceğiniz titremekten dökülmeye başladı bile. Hoş geldin cesur yolcu. Otur bir nefes al. Bir süre daha zamanın var. Nisan ayını kapatıyoruz. Bu ay neler yaşadık bir düşün. Uzak Doğu'nun devasa 5 kalesine baktık. Yiğit'in sisli dağlarında kaybolduk. Gollum'un karanlık mağaralarında onunla birlikte biraz delirdik. Menzoberranza'nın zalim durovlarından son anda kaçtık. Ve geçen ay bu masada 5 efsanevi kılıç ustasını karşı karşıya getirdik. Aragorn, Geralt, Sir Arthur Dayne, Darius Do'Urden ve Lan Mandragoran. Onlar birer kahramandı. Onların kılıçları güçtü, yürekleri sağlamdı ve efsaneleri eksiksizdi. Ama bugün bu masaya koyduğum anahtarlar kahramanların anahtarları değil. Bu anahtarlar evrenlerin en derin, en karanlık, en unutulmuş olmasını isteyebileceğimiz köşelerini açıyor. Bunların ardında kılıçlarla meydan okuyanlar değil, kılıçları kahvaltıda yiyenler yatıyor. Kurallarımız bu gece çok basit. Bu canavarların karşısına sıradan bir insan olarak çıkıyorsunuz. Yanınızda kılıç yok, büyü bilmiyorsunuz, bir ordunuz yok. Arkanızda sizi kurtaracak bir kahraman da yok. Sadece siz varsınız. Ve mutlak ölüm. Amacımız bu evrenlerin sınırlarının ne kadar korkunç olabileceğini görmek. Hangi yazarın zihninin en karanlık köşesinden ne çıkardığını anlamak. Bu yaratıkların her biri onları yaratan zihinlerin bir sınır testi. Güç nereye kadar uzanabilir? Korku ne kadar büyüyebilir? Bir canavar ne zaman bir tanrıya dönüşür? Sorularının cevabı. Ve inanın bana bazı cevaplar sizi bu geceden sonra farklı uyutur. Hazırsanız ilk kapıyı açıyoruz. Birinci kapı. Orta Dünya'ya Yüzüklerin Efendisi evrenine açılıyor. Şimdi size bir soru soracağım ve cevabını tahmin ediyorum. Orta Dünya'nın en korkunç varlığı kim? Çoğunuz hemen Balrog diyecektir. Gandalf'ın o ölümsüz sahnesinde sen geçemezsin diye aykırırken karşısına durduğu, Khazad-dûm köprüsünden aşağı düşen, ateş ve gölgeden yapılmış o dev. Güçlü bir seçim. Gerçekten güçlü. Bir kısım ise Smaug diyecektir. Ereborn altınlarının üzerinde uyuyan, sözün eri, zeki ve acımasız ejderha. O da son derece saygıdeğer bir tercih. Ama inanın bana, Balrog bu yaratığın yanında sadece bir kibrit çöpüdür. Smaug mu? Smaug bir parıltı. Sabah rutubetli havada ıslak çakıyla çakılan küçük bir kıvılcım. Çünkü bu kapının ardında Ungoliant var. Şimdi dikkatlice dinleyin. Çünkü Tolkien mitolojisinin en az anlatılan, en çok göz ardı edilen ve tartışmalı olarak en korkunç sayfasına giriyoruz. Ungoliant bir örümcek midir? Teknik olarak evet, örümcek biçimindedir. Ama bu, Atlantik Okyanusu'nda biraz su demek gibi bir tanım olur. Ungoliant örümcek şeklini seçmiş, ezelden beri var olan, hiçlikten gelen primordial bir karanlıktır. Bildiğimiz evrenin varlığından bile önce var olan bir açlıktır. Tolkien onun nereden geldiğini kasıtlı olarak belirsiz bırakmıştır. Çünkü Ungoliant o kadar eskidir ki kendi kökeni bile unutulmuştur. Bazı metinlerde belki Melkor'dan önce de vardı diye ima edilir. Bazılarında ise o hiçliğin kendisinin bir yansımasıdır denir. Kesin olan tek şey şudur, o aç doğdu ve açlık hiç bitmedi. Tolkien'in Silmarillion'unu okumayanlar için kısa bir arka plan verelim. Çünkü bu olmadan Ungoliant'ın büyüklüğünü tam kavramak mümkün değil. Orta Dünya'nın evreninde tanrılar vardır. Bu tanrılara Valar denir. En güçlüsü, en korkulanı ise Morgoth'tur. Asıl adıyla Melkor. Evet, Sauron'un efendisi. Yüzüklerin Efendisi'nde karanlık lord olarak gördüğümüz Sauron aslında Morgoth'un sadece bir uşağıdır. Gölgesidir. Küçük bir yansımasıdır. Morgoth Orta Dünya tarihinin en büyük yıkıcısı, en güçlü kötücül varlığıdır. Bir tanrıdır ve bu tanrı onunla ittifak kurarken temkinliydi. Çünkü Ungoliant kontrol edilebilecek bir güç değildi. Bunu bir an için düşünün. Gandalf'ı titreten Balrog, Morgoth'un bir askeridir. Sauron Morgoth'un uşağıdır ve Morgoth Ungoliant'tan korkar. Şimdi gelelim o geceye. Valinor'un iki ağacı. Telperion ve Lavrelin. Orta Dünya'nın yaratılış mitolojisinde bu iki ağaç dünyanın ilk ve en saf ışık kaynağıdır. Güneş ve ay henüz yoktur.
Dünya bu iki ağacın ışığıyla aydınlanmaktadır. Ve bu ağaçlar sadece fiziksel bir ışık kaynağı değildir. Onlar dünyanın ruhunun, canlılığının, umudunun sembolüdür. Morgoth bu ağaçları yok etmek istiyor ama tek başına yetersiz kalıyor. Ve işte o an Ungoliant ile anlaşıyor. Ungoliant ağaçlara saldırıyor. Onların öz suyunu, dünyanın saf ışığını, binlerce yıllık o ilahi parıltıyı içine çekiyor, emiyor ve o ışığı sindiriyor. İçtikçe büyüyor. Büyüdükçe daha çok acıkıyor. Öyle devasa bir karanlık kütlesine dönüşüyor ki Morgoth'un kendisi bile geri geri çekilmeye başlıyor. Ungoliant artık sadece ışık sindirmekle kalmıyor. Sindirilmiş ışığı karanlık altı olarak adlandırabileceğimiz bambaşka bir şeye dönüştürüp dışarı fışkırtıyor. Tolkien buna Webs of Unlight yani ışıksızlık ağları diyor. Bu ağların içine girilemiyor, görülemiyor, büyü geçemiyor, ışık yok oluyor. Tanrıların gözleri bile bu karanlığı delemiyor. Ve sonra, iki ağacı bitirdikten sonra Ungoliant doymadı. Morgoth'a döndü. Daha fazla ver dedi. Morgoth ona daha önce çaldıkları mücevherleri verdi. Ungoliant onları da yedi. Hepsini. Daha fazla dedi. Morgoth duraksadı. Çünkü Ungoliant artık Silmarill'leri istiyordu. Dünyanın yaratılışından beri var olan 7 atanın ışığını içinde barındıran 3 kutsal mücevheri. Morgoth vermek istemedi ve Ungoliant Orta Dünya'nın en büyük, en güçlü, en zalim tanrısını, karanlık lordun ta kendisini o devasa, ışıksız ağlarıyla sardı. Sardı ve sıktı. Morgoth çığlık attı. Bu çığlık öyle korkunçtu ki o an yer altının derinliklerinde uyuyan Balroglar bu çığlığı duydu. Efendilerinin sesini duydular. Tünel duvarlarını kırarak yüzeye çıktılar. Koştular ve Ungoliant'ı ancak o zaman geri çekebildiler. Eğer Balroglar olmasaydı Ungoliant Morgoth'u yiyecekti. Bunu bir kez daha söyleyeyim. Çünkü bu cümlenin ağırlığını hissetmenizi istiyorum. Sauron'un efendisi, Orta Dünya'nın en büyük kötüsü bir tanrı, Ungoliant'ın ağlarında çaresiz kaldı ve çığlık atmaktan başka yapabileceği bir şey yoktu. Shelob'u hatırlıyorsunuz değil mi? Frodo'ya saldıran, Sam'in mızrağını kıran, Mordor'un girişinde yaşayan kocaman örümcek. İşte o. Shelob onun çok daha sonraki çağlarda ortaya çıkmış torunlarından biridir. Düşünün, bu kapıyı açarsanız karşınıza bir canavar çıkmaz. Karşınıza bir konsept çıkar. Karanlığın, açlığın, hiçliğin fiziksel bir formu. Ve sizi yemeden önce çevrenizdeki tüm ışığı söndürür. Tamamen karanlıkta kalırsınız. Sonra ışığınız gibi siz de gidersiniz. Ruhunuza kadar. İkinci kapı. Game of Thrones evreninden. Westeros açılıyor. Şimdi bir nefes alalım. Ungoliant'tan sonra biraz somut bir şey görmek iyi gelecek. Çünkü ikinci kapının ardında kozmik bir kavram yok. Primordial bir karanlık yok. Doğaüstü bir içlik yok. İkinci kapının ardında saf, ham, tartışmasız, fiziksel yıkım var. Karşınızda kara dehşet Balerion. Fatih Aegon Targaryen'in ejderhası. Martin'in yarattığı ejderha mitolojisinin zirvesi. Ateş ve Buz'un şarkısının en büyük, en yaşlı, en güçlü dragonik varlığı. Şimdi sizi duyuyorum ama Dragon vardı, Daenerys'in ejderhası, o da çok büyüktü. Haklısınız, Dragon gerçekten büyük ve güçlü bir ejderhaydı. Ama Dragon'u Balerion'un yanına koyduğunuzda Dragon bir köpek yavrusuna dönüşür. Sayılarla konuşalım. Balerion o kadar büyüktü ki kanatlarını açıp uçtuğunda yarattığı gölge bütün bir kasabayı kaplardı. İnsanlar aşağıda durup yukarı bakardı ve güneşin tutulduğunu sanırdı. Güneş tutulmamıştı. Sadece Balerion geçiyordu. Çenesi. Çenesi o kadar genişti ki devasa hayvanları tek hamlede parçalayabilecek kadar büyüktü. Birkaç kez bu tür şeylerin yaşandığı kayıt altına alınmıştır Westeros tarihinde. Ama Balerion'u asıl efsaneye dönüştüren boyutu değil. Onu efsane yapan şey nefesiydi. Westeros'ta ejderha ateşi genellikle ne renktir? Turuncu, kırmızı, sarı, klasik, tanıdık. Ejderha ateşi dediğimizde aklımıza gelen renkler. Balerion'un alevi o kadar yoğundu ki siyah dumanlarla kaplı görünürdü. İçinde kırmızı ve altın girdaplar dönen, zifiri siyah bir alev. Gecenin içinde yanan karanlık gibi bir şey. Bakıldığında gözlerinizi yakar. Çünkü akıl onu işlemeye çalışır ama içgüdünüz kaçın der. Ve bu siyah alevlerin sıcaklığı normal ejderha ateşiyle kıyaslanamayacak ölçüde yüksekti. Çeliği eritirdi, taşı eritirdi, kumu, çakılı, mermeri her şeyi sıvıya dönüştürürdü. İşte bu noktada size Harrenhal'ı anlatmam gerekiyor. Westeros'ta binlerce kale vardır. Kuzeyin soğuğuna dayanmış surlar, derin deniz kayaları üzerine inşa edilmiş uçurumlar. Ama tarihte bir kale vardır ki o kaleye dair söylenen tek bir şey her şeyi özetliyordu. Harrenhal, dünyanın en büyük kalesi. Kara Harren onu inşa ederken mümkün olan her şeyi düşünmüştü. Surlar o kadar kalındı ki içlerinde koridorlar ve odalar vardı. Kuleler o kadar yüksekti ki bulutların içine giriyordu. Zeminler o kadar derinleştirilmişti ki bir ordu yıllarca kuşatma altında kalıp hiç aç kalmayabilirdi. Kara Harren kalesini tamamladığında şunu söylemişti: "Bu surları hiçbir kuvvet yıkamaz." Haklıydı aslında. Hiçbir kuvvet o surları yıkamadı. Çünkü Balerion surları yıkmadı. Balerion surlara eritti.
Aegon Targaryen Harrenhal'ın önüne geldiğinde Kara Her'in teslim olmayı reddetti. Aegon yukarı baktı. Balerion'a bir işaret verdi ve Balerion o siyah nefesini üfledi. Balerion'un ateşi kuleleri eritti ve kale bir gecede şekil değiştirdi. İçerideki binlerce asker zırh giymişti. Bu zırhlar onları korumak şöyle dursun, onları fırında pişirdi. Demir ve çelik ciltlerine yapıştı. Kılıçları ellerinde eridi. Savaşlar ne yapacaklarını bilemeden, kaçacak yer bulamadan içinde bulundukları taş duvarların içine hapsoldular ve o duvarlar onlarla birlikte eridi. Bugün Harrenhal hala Westeros'ta durmaktadır. Ve bugün bile o çarpık, bükülmüş, sanki muazzam bir ısı tarafından yoğrulmuş görüntüsüyle Balerion'un nefesinin kalıcı bir yadigarıdır. Hiç onarılmamıştır. Çünkü o şekil artık taşın doğal haline gelmiştir. Kara Herrin'a ne mi oldu? Kara Herrin en yüksek kulesindeydi. O kule diğerleriyle birlikte eridi. Kara Herrin'den geriye kalan hiçbir şey olmadı. Yanmadı, erimedi. Sadece yok oldu. Bu kapıyı açarsanız ölümünüz saniyeler sürer. Ama o saniyeler içinde hissedeceğiniz cehennemin en saf halidir. Zırh giymiş olmanız sizi kurtarmaz. Tersine o siyah alev önce zırhlarınızı eritir ve sıcak metal size yapışır. Kemiklerinize kadar erirsiniz ve geriye külleriniz bile kalmaz. Şimdi kısa bir an duralım. Önünüzde iki seçenek var şimdiye kadar. Bir yanda Ungoliant, zihninizi, ruhunuzu, dünyadaki tüm ışığı yutan, tanrıları çaresiz bırakan primordial bir karanlık. Ölümünüz fiziksel bile olmayabilir. O sizi ışıkla birlikte bir içliğe çekebilir. Bedeniniz kalır mı, ruhunuz kalır mı bilinmez. Çünkü Ungoliant'ın yuttuklarını kimse geri alamadı. Diğer yanda Balerion, saf fiziksel şiddet, taşları eriten, kaleleri mumya gibi büken siyah alev. Acılı ama hızlı, kesin ve somut. Balerion sizi hedef alır, nefes verir ve biter. Siz olsaydınız hangi ölümü seçerdiniz? Karanlıkta kaybolmayı mı, yoksa alevde erimeyi mi? Bu soruyu boşuna sormuyorum. Fantastik edebiyat sadece kılıç sallayan adamlardan değildir dostlarım. Aynı zamanda yazarların mutlak güç fantazilerinin bir yansımasıdır. Tolkien Ungoliant'ı yaratırken neyi anlatmak istedi? Martin Balerion'u inşa ederken neyin peşindeydi? Bu yaratıklar birer karakter değil, korku, kayıp ve yıkım kavramlarının elle tutulur biçimleridir. Ve eğer bu tür lore kazılarını, evrenlerini sınırlarını zorlayan bu derin analizler sizi heyecanlandırıyorsa şu an bir şey yapabilirsiniz. Videoyu beğenin, kanala abone olun. Her yeni video için uğraştığım bu araştırmaların devam etmesi sizin o küçük butona dokunmanıza bağlı. Anca'nın şöminesi sizin desteğinizle yanıyor. Yorumlara da inin. Hangi kapıyı açardınız şimdiye kadar? Ungoliant mı, Balerion mu? Şimdi 3. anahtara geçiyoruz. Öyle bir varlık ki onu tanrılar bile öldüremiyor. Üçüncü kapı, Zindanlar ve Ejderhalar evreni yani Dungeons & Dragons'a açılıyor. D&D'yi bilmeyenler için kısa bir giriş yapayım. Dungeons & Dragons 1970'lerin ortasından bu yana süregelen dünyanın en eski ve en büyük masaüstü rol yapma oyunudur. İçinde sayısız ejderha, büyücü, tanrı ve iblis barındıran devasa bir mitoloji. Ve bu mitoloji içinde yüzlerce yıl boyunca oyunculara sorulan tek bir soru vardır. Maiyetin Tarask ile karşılaşırsa ne yaparsınız? Çünkü bu oyunda doğru bir cevap yoktur. Sadece ne kadar çabuk kaçarsınız sorusu vardır. Karşınızda Tarask. Fantastik rol yapma oyunları tarihinin en korkulan, en efsanevi, oyun masalarında oyuncuların soğuk ter döktüğü yaratık. Boyutlarından başlayalım. Tarask yaklaşık 8 metre yüksekliğinde ve 20 metre uzunluğundadır. Yüzlerce ton ağırlığında, devasa boynuzlar, zırh kalınlığındaki pullar ve etrafındaki her şeyi ezip geçen o kütlesiyle bir kaya düşmesi gibi durmadan ilerler. Ama Tarask'ı korkunç yapan şey boyutu değildir. Onu korkunç yapan şey öldürülememesidir. Kılıçla vurursunuz, kılıcınız kırılır ya da geri sekip size çarpar. Ateş sihri atarsınız, yanmaz. Ateş onun üzerinde bir etki bırakmaz. Buz büyüsü, yıldırım, asit, Tarask bunların hepsine karşı doğal bir bağışıklığa sahiptir. Zehir mi verdiniz? İşe yaramaz. Büyülü silahlar mı? Bunlar ona zarar verebilir, evet. Ama işte asıl sorun burada başlıyor. Tarask'ın kabuğu sadece bir zırh değildir. O kabuk büyü yansıtır. D&D'nin en güçlü büyücüleri, en yüksek seviyeli imha büyülerini Tarask'a fırlatmışlardır. Ve o büyüler Tarask'ın kabuğuna çarpmış, sekmiş ve büyücünün kendisine geri dönmüştür. Kendinizi bir an için bu büyücünün yerine koyun. Yıllarca büyü öğrendiniz. Dünyanın en tehlikeli sihirlerine hükmediyorsunuz. Titreyen ellerinizle Tarask'a doğrulttunuz ve yok et büyüsünü fırlattınız. O büyü size geri döndü. Bu tabii ki ölümünüz demektir. Peki ya birleşik bir ordu, binlerce ok, katapultlar, mancınıklar, büyülü toplar? Eğer gerçekten büyük bir çaba sarf ederseniz Tarask'tan bir parça et koparabilirsiniz. Bazen, nadir olarak, çok büyük bedeller ödeyerek. Ve o parça et saniyeler içerisinde yerine gelir. Tarask Wolverine'in yenilenme gücüne sahiptir ama Wolverine boyutunda değil.
Tarask boyutunda. Şimdi gelelim en ürkütücü bölüme. Tarask'ın hikayesi onu bir düşman olarak değil, bir doğal afet olarak kurgular. Çünkü Tarask'ın bir amacı yoktur, bir efendisi yoktur, zekası kısıtlıdır. O sadece acıkır ve acıktığında uyanır. Evrende ondan yalnızca bir tane vardır. Yeraltının merkezinde, dünyanın çekirdeğine yakın bir yerde uyur. Ne zaman uyanacağı belli değildir. Belki 10 yılda bir, belki 100 yılda bir, belki 1000 yılda bir. Kimse bilmez. Sadece bir gün bir yerde zemin sallanmaya başlar. Sonra daha çok sallanır. Sonra devasa beden topraktan yüzeye çıkar. Ve Tarask acıkmıştır. Krallıkları ezer, şehirleri yutar, ormanları, dağ geçitlerini, köprüleri, limanları her şeyi tüketir. Karşısına çıkan orduları fark etmez bile. Onlar onun için zemin üzerindeki ufak engeller gibidir. Geçerken ezer. Doyana kadar dünyayı bir enkaz haline çevirir. Ve doğduğunda geri döner. Yerin altına iner, uyur. Onu durdurmanın tek yolu nedir? Öldürmek mi? Hayır, öldürülemez. Yorup tekrar uykuya ikna etmek. Bu kadar. En yüksek seviyedeki büyücüler, en iyi stratejistler, tüm çabaların toplamının hedefe koyabileceği tek gerçekçi amaç budur. Onu uyutabilir miyiz diye sormak. Onu kalıcı olarak yok etmek neredeyse imkansızdır. Çünkü o dünyanın dokusunun bir parçasıdır. Bazı D&D mitoloji versiyonlarında onun bir ilah tarafından yaratıldığı söylenir. Ama o ilah bile onu geri çağıramaz. Tarask başlı başına bir güçtür. Bu kapıyı açarsanız siz bir düşman bile sayılmazsınız. Bir hedef bile değilsiniz. Sadece Tarask'ın bir sonraki adımı altında ezilecek, o adım yerden kalkmadan çoktan ölmüş olacak küçücük bir toz zerresisiniz. Geldik 4. kapıya. Bu kapı Warcraft evrenine, Azeroth'a açılıyor. Şimdi derin bir nefes alın. Çünkü bu kapının ardındaki varlık şimdiye kadar anlattıklarımdan farklı bir dehşet barındırıyor. Ungoliant'ta kozmik bir açlık vardı. Tarask'ta bir biyolojik felaket vardı. Balerion'da saf fiziksel bir üstünlük vardı. 4. kapının ardında ise bir trajedi var. Karşınızda Deathwing. Asıl adıyla Neltharion. Ve onun hikayesini anlamak için önce Warcraft evreninin kozmolojisine kısa bir girizgah yapmam şart. Azeroth'ta zamanın başına Titanlar vardı. Evrenin yaratıcıları, düzenin bekçileri, mutlak güçler. Bu Titanlar yarattıkları dünyaları korumak için o dünyaların içinde özel varlıklar seçtiler. Bu varlıklara yüce efendiler ya da aspektler dendi. Her biri bir unsurun, bir alanın koruyucusuydu. Ysera rüyaların ve doğanın koruyucusuydu. Alexstrasza yaşamın ve Dragonkind'in anasıydı. Malygos sihrin efendisiydi ve Neltharion yerin ve dağların koruyucusu. Toprak, kaya, maden, derinlik, dünyanın iskeleti. Titanlar ona Earth vardır dediler. Dünya gardiyanı. Neltharion güçlüydü. Onurlu görünüyordu. Diğer ejderha aspektleri arasında saygındı. Ama yerin derinlikleri bazı şeyleri barındırır ki güneş ışığı hiç görmemiştir. Azeroth'un derinliklerinde dünyanın çekirdeğine yakın yerlerde Old God'lar yani eski tanrılar uyurdu. Bu eski tanrılar Titanlardan bile önce var olan, Void'den yani içlikten gelen varlıklardı. Onlar uyurken bile fısıldarlardı. Ve bu fısıltılar yüzlerce, binlerce yıl boyunca yerin derinliklerinde yayılırdı. Neltharion görevinin gereği olarak bu derinliklerde geçirirdi zamanını. Dağların altında, maden damarlarının yanında, toprağın karanlık boşluklarında ve yavaş yavaş o sesleri duymaya başladı. İlk başta belirsizdi, uzaktan gelen bir vızıltı. Sonra daha netleşti, sonra daha güçlendi. Eski tanrıların sesi Neltharion'un zihninin içine işledi. Ona ne söylediklerini tam olarak kimse bilmez. Ama sonucu bilinir. Neltharion yavaş yavaş delirdi ve delirirken içindeki güç kontrolden çıktı. Bir ejderha aspekti, Titan tarafından verilmiş güçleri barındırır. Bu güçler onun bedeniyle bütünleşmiştir. Neltharion'un gücü ise yerdi, magmaydı, dünyanın özüydü. Bu güç artık onu yakıyordu. Bedeni içten yanmaya, parçalanmaya başladı. Derisi yırtılıyordu, kanatları çatlıyordu. Bunu durdurmak için ne yaptı? Goblinlere gitti. Zanaatkarların, mimarların, mühendislerin goblinlerine. Ve onlara şunu söyledi. Bedenime metal plakalar çakın. Elimizde ne varsa kullanın. Adamantium, elementium ne bulursanız. Derime, kemiklerime, çeneme, kanatlarıma çakın. Patlamamamı sağlayın. Ve goblinler öyle yaptı. Gördüğünüz o devasa metal çene, o zırhlı kanatlar, o boynundan kuyruğuna uzanan metal plakalar aslında Neltharion'un parçalanmaya çalışan bedenini bir arada tutan dikişlerdir. Deathwing bir zırh giymemiştir. Deathwing kendi bedeninin patlamasını önlemek için kendini civatalarla birbirine bağlamıştır. Ve artık o Neltharion değildir. Artık o Deathwing'tir. Dünyanın yıkıcısı. Yıllarca yer altında, Maelstron'un derinliklerinde bekledi. Güçlendi, büyüdü. Eski tanrıların sesine tamamen teslim oldu. Ve sonra çıkma kararı aldı. Bu olaya Warcraft tarihinde Cataclysm denir. Büyük yıkım. Deathwing Maelstron'dan yüzeye doğru ilerledi. Ve o ilerleme sırasında sadece geçerken
Azeroth'un kıtaları yarıldı. Dağlar çöktü. Okyanuslar taştı, kıyı şehirlerini yuttu. Zemin açıldı ve o açıklardan magma fışkırdı. Mevsimleri düzensizleşti. Gökyüzü kırmızı ve turuncu renklere boyandı. Deathwing hiçbir şey kasıtlı olarak yapmamıştı henüz. Sadece çıkmıştı. Sadece var olmuştu. Ve dünya bu varlığa dayanamadı. Sonrasında o gökyüzünde uçtu ve geçtiği her yerde alevler bıraktı. Ormanlar yandı, nehirler buharlaştı. Bir köy haritadan silindi. Uçarken kanatlarından dökülen erimiş maden parçaları aşağıya yağdı. Eğer bu kapıyı açarsanız Deathwing sizi yemez. Sizi ezmeye bile tenezzül etmez. Deathwing bir nefes alır ve siz onun varlığının yaydığı o devasa volkanik hıtının içinde herhangi bir şey fark etmeye bile vaktiniz olmadan buharlaşırsınız. Beşinci ve son kapı. Witcher evrenine açılıyor. Şu ana kadar size anlattıklarımın boyutları hakkında konuştuk. Ungoliant kozmik büyüklükte bir varlıktı. Balerion kanatlarıyla şehirleri gölgeye gömerdi. Tarask bir kıtayı yürüyerek tüketirdi. Deathwing'in varlığı kıtaları yeniden şekillendirdi. Beşinci kapıyı açtığımızda devasa bir şey görmeyeceksiniz. Tavanda baş aşağı asılı duran, sıska, yaşlı, kel, soluk tenli, zayıf görünümlü bir adam göreceksiniz. Neredeyse ölmüş gibi görünen bir varlık. Hareket etmiyor. Belki uyuyor, belki sadece bekliyor. Karşınızda görünmez kadim. The Unseen Elder. Witcher evreninde vampirler birçok katmana ayrılır. En altta bildiğimiz klasik vampirler vardır. Güneşten kaçan, sarımsak kokusuyla rahatsız olan, büyük güce sahip ama yönetilebilir varlıklar. Onların üstünde Nosferatu türleri, Bruxay vampirler gibi daha tehlikeli formlara geçilir. En üstte ise yüksek vampirler gelir. Witcher evreninin yüksek vampirleri, fantastik kurgunun en kırılganlık hissi vermeyen ölümsüzleridir. Onları öldüremezsiniz. Çünkü basit anlamda ölüm onlar için geçerli değildir. Yüksek bir vampir ne kadar paramparça ederseniz edin, vücudu yeniden birleşir. Büyü, gümüş, ateş bunların hiçbiri kalıcı zarar vermez. Onları yalnızca başka bir yüksek vampir öldürebilir. Bu evrende Geralt'ın karşılaştığı Regis böyle bir yaratıktır. Regis güçlü sayılan vampirler arasındaydı. Regis'in o hızını, o reflekslerini, o gücünü şimdi bir düşünün. Şimdi gelelim görünmez kadime. O yüksek vampirlerin bile tanrısıdır. Yüksek vampirler onu görmekten çekinir. Onun mağarasına giden yoktur. Onun adından konuşulmaz. Daha doğrusu konuşulamaz. Çünkü onu gerçekten tanıyan çok azdır. Tanıyanlar ise anlatmaya kalkışamaz. Geralt bir noktada bu görünmez kadim ile karşılaşmak zorunda kalır. Geralt bir Witcher'dır. Mutant. Yıllarca eğitim almış. Onlarca canavara karşı deneyim kazanmış. Witcher mutasyonları sayesinde insan sınırlarının çok ötesine geçmiş bir savaşçı. Geralt'ın refleksleri bir insanın algılayabileceğinden çok daha hızlı tepkiler verir. Gözleri, bir insanın göremeyeceği hızlarda hareket eden nesneleri takip edebilir. Geralt bu mağaraya girer. Görünmez kadim tavanda asılı durur. Geralt bir adım atar ve görünmez kadim kaybolur. Bir saniye değil, bir saniyenin %1'i değil, daha kısa. Gözünü bile kırpmadan, kas isteği sinir yolundan kasınıza ulaşmadan, burada bir şey oldu diye düşünmeye başlamadan çok önce. Görünmez kadim Geralt'ın arkasındadır ve Geralt'ın zırhı kağıt gibi yırtılmıştır. Boynu açılmıştır. Geralt kanlar içindedir ve yerdedir. Bunu bir canavarın hamlesinin hızı olarak düşünmeyin. Bunu bir yasanın ihlali olarak düşünün. Görünmez kadim hareket etmez. O sadece bir yerde değil, aniden başka bir yerde olur. Geralt bu sahnede çaresizdir. Tamamen çaresiz. O hayatında onlarca kez ölümün eşiğinden dönmüş, kendinden çok daha büyük canavarlarla mücadele etmiştir. Ama burada yapabileceği hiçbir şey yoktur. Çünkü bir şeyi durdurmak için önce onu görmeniz gerekir. Bir şeyle savaşmak için önce onu algılamanız gerekir. Görünmez kadimi göremezsiniz, algılayamazsınız, hissedemezsiniz. Onu fark ettiğiniz an zaten çok geç olmuştur. Bu kapıyı açarsanız mağaraya girersiniz. Derin bir nefes alırsınız, tavandaki o sıska uyuyan figürü görürsünüz ve belki içinizden bu kadar mı diye geçirirsiniz. Ve bir sonraki düşünceniz olmaz. İşte zindanın kapıları bunlar dostlarım. 1 numaralı kapıda Ungoliant bekliyordu. Işığı yutan kozmik karanlık, primordial açlık, tanrıların çığlık attığı varlık. 2 numaralı kapıda Balerion duruyordu. Siyah nefesiyle taşları eriten, kaleleri mum gibi akıtan, Westeros'un en büyük fiziksel yıkım makinesi. 3 numaralı kapıda Tarask yatıyordu. Öldürülemeyen, yorulmayan, sadece uyutulabilen, yürüyen bir felaket. 4 numaralı kapıda Deathwing bekliyordu. Delirmiş bir dünya gardiyanı. Kendi bedeni parçalanırken dünyayı yeniden şekillendiren, kıtaları yaran magma titanı. Ve 5. kapıda görünmez kadın bekliyordu. Baş aşağı asılı, uyur gibi görünen, sessiz, hepsinin en küçük görüneni, hepsinin belki de en ölümcülü. Dışarıda hala kıyamet kopuyor. Kapılardan birini açmak zorundasınız. Şimdi size soruyorum. Hangi ölümü seçerdiniz?
Balderion'un ihalelerinde ağrı duymaya bile vaktiniz olmadan mı elirdiniz? Ungoliant'ın ışıksız ağlarında ışıkla birlikte bir içliğe mi çekilirdiniz? Tarask'ın fark bile etmeden attığı bir adımın altında mı kalırdınız? Deathwing'in nefesinin sıcaklığında mı buharlaşırdınız? Yoksa görünmez kademin mağarasına girip son bir nefes mi alırdınız? Yorumlara inin. Kendi kapınızı seçin ve neden o kapıyı seçtiğinizi yazın. Çünkü seçiminiz sizi daha iyi bir okuyucu olarak anlatıyor bana. Ungoliant'ı seçen belirsizliğe dayanabilen biridir. Balerion'u seçen somutluğa güvenendir. Görünmez kademi seçen ise hızı tercih edendir. Her seçim bir karakter çizgisidir. Nisan ayını böylece kapatıyoruz. Yiğit'in sırlarından başladık. Gollum'un yalnız zihnine indik. Dirist'in kılıçlarıyla dans ettik ve bu gece 5 ölümcül kapının önünde durduk. Bu yolculuğa benimle çıktığınız için teşekkür ederim. Mayıs ayında Hancı'nın kapıları yine fantastik evrenlere açılacak. O zamana dek girdiğiniz mağaralarda tavana bakmayı ve arkanızı kollamayı unutmayın.